Evet, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çarımız 94 levele ulaştı. XP'miz de yaklaşık %15-16 civarında denilebilir. Şu job levelini bir türlü bir 80'e atamadık. O job silahını takacaktım. Yine %85'te kaldı. Bazı arkadaşlar soruyor, özellikle TR suru oynayanlar. Job exp rate'leri TR surunun çok daha yüksek. Mesela orada o yüzden job leveli normal leveli hemen üzerine çıkıyor. Ya da daha doğrusu şöyle düzeltelim. TR surunun exp rate'i daha düşük. Muhtemelen job rate'i aynı tutmuşlar. O yüzden job leveli normal leveli hemen hızlı bir şekilde geçiyor. Örnek veriyorum, 85 levelken jobunuz 100 levele varabiliyor orada. Burada öyle bir durum söz konusu değil. O yüzden ağır ağır kasılıyor. Bir tek o 120 levelde Jüpiter'de otomatik görevi var bunun bir tane. Orada seri bir şekilde kasılabiliyor. Sınırsız yapılabilir. Biz de artık Yangan B4'e geçiş yaptık. Karakterimiz artık gördüğünüz üzere yürümekten bir deri bir kemik kaldı. Az önce ölçtüm videoya girmeden önce. 25 dakika sürüyor. Yangan'dan katın 4. kata çıkması. Artık bir de scroll falan da basıyorum. Hani speed scroll falan basmama rağmen 25 dakika sürüyor. Burada 96 level yaratıklarda toplama görevimiz var. 3 defa tekrarlanıyor. Bunları bitireceğiz. Maalesef buradaki görevler X vermiyor. Hani Alexandria'ya atabilirsek kendimize oradaki görevler baya baya yağdırıyor yani. Buradakiler 5 milyon, 3 milyon. Aslında yaptığımıza bile değmeyecek görevler ama biraz da nasıl diyeyim, itemlerimiz eksik olduğu için hala geçmedim o 101 level partilere. Burada en azından biraz daha yavaş kasılıyoruz ama lamba topluyoruz vesaire. Biraz daha hani tasarruf modu açık oynadığım için bu levelleri geçmek için özellikle daha mantıklı buluyorum. Şimdi o taraflara gidersek direkt harcamaya itecek bizi oyun yani. Lamba geliri olmayacak vesaire. İtem droplayamayacağız. Gerçi orada da partilerden hani pot falan harcamayız muhtemelen ama yine de bu şekilde daha güvenli ilerliyoruz denilebilir. Artık ufak ufak setimizde sıkıntılar belirmeye başladı. Şu an burada rahat rahat kasabiliyorsak o zamanında biraz çok para verdik ama şu job setin faydası bizi götürüyor denilebilir. Hala çünkü setim 9 degri sun olarak, bir tek pantolonu 10 degri bulmuştuk. 10 degri sunları da bayağıdır araştırıyorum. Çok pahalı atıyorlar. Yani gidip de 200-250 de vermek istemiyorum açıkçası. Değmez yani. Şurada 10 gün sonra 101 levele geçeceğiz. O itemlerin hepsini tekrardan geri satmakla uğraşacağız. Silahımız ama 10 degri sundu. Ama orada da mesela gene bakın life açamıyorum tabi. Ama bazen tek atamama gibi problemler olabiliyor. O da başka bir problemden kaynaklanıyor. CP sorunumuzda. Mesela şu an 93 levelde kaldı burası. Cleric'i 94 yapıyorum önce. Cleric'in yükselmesi önemli. Ben light armor giydiğim için sıkıntı yaşarsa Wizard tarafı yaşasın. Hani nasıl diyeyim, bu problemler kendi kendine otomatik olarak çözülecek. Şu an 10 degri item parasızlıktan almıyoruz. Bir bu kadar da mal varlığımız var. Birazdan alsat kısmına gireceğiz. 12 degriye geçtiğimiz zaman zaten o legendlarla vesaire bizim damage'imiz, defansımız fırlayacak. Kendimizi 105'e atacağız. CP farm'a bir bırakacağız, CP cave'e. Oradan çıktıktan sonra her şeyimiz tam takır şekilde çıkmayı planlıyorum. İşte devilimiz, jaguarımız, sizin çok istediğiniz o kulok, yani toplama petimiz. Bu şekilde çıkış yapmayı planlıyorum. Tabi bunu sağlamak için de çok para da harcamak istemediğim için bir yandan da al satları devam ettiriyorum. O al satları yapmazsak çünkü sermayeyi katlayamayız. Şu an aşağı yukarı bir beylik falan da malımız var stallarda. Birazdan geçeriz oraya. Job sete zamanında çok para harcamamıza rağmen yine toparladık kendimizi. Hatta az önce videoya girmeden yani bir tane 12 degree legend gördüm. Artı 2 spear 500 eveydi. Tam böyle mikrofonu falan kurayım, sistemi gideyim alayım diyordum. Hani 650 mi 625'e gidiyor çünkü onlar rahat bir şekilde. Tık hemen çekmişler saniyesinde. Biraz item bulması falan şu an Kratos'ta problem yani. Biraz aktif oyuncular fazla. Normalde pazar hareketli olması lazım ama nasıl diyeyim, item arzı biraz daha yüksek. Herhalde o drop oranlarını kısmışlar vesaire gibi bir şeyler diyorlar. Muhtemelen o lambalardan falan çok fazla item atmıyor. O yüzden fazla item birikmiyor.
Bir tane global gördüm. 10 degree sun staff vardı. Onun için bir kestim videoyu pazarlığa gireyim diye. Sağ olsun Türk bir arkadaş satıyormuş. Hani indirim yapayım sana falan dedi. YouTube'dan takip ediyormuş. Yani böyle durumlarda beni kırabilirsiniz yani sorun yok. Ben sonuçta al sat için alıyorum. Vaktiniz yoksa benim ne amaçla yazdığım belli. Yani genelde çok ölü fiyat vermek huyum değildir. Daha farklı taktikler yapıyorum onun için. Ama genel olarak bir şey ürününüze teklif verdiğim zaman direkt reddedebilirsiniz yani. Burada alınacak darılacak bir şey yok. Arkadaşa da onu izah ettim. Selamlar buradan kendisine. Yani piyasada yok vakti varmış. Verme dedim bana yani. Bir satmayı dene. Satamazsan 2-3 gün sonra konuşuruz. Şimdi ben de bu hafta yaptığımız alsatları sizlerle bir paylaşayım kısaca. Evet, birkaç gündür bakamamıştım arkadaşlar oyuna. Stalçarına tahsilata geldik yine. Biraz gold birikmiş. Kullandığımız 9 degree Moonstaff 100'eme satılmış. Mesela onu 76 levelde bayağı bir aramıştık. 10 eme almıştık. Üzerine kullandık bir ton. 100 eme de geri sattık. Bu güzel bir ticaret oldu. Mesela bu 10 degree staff'ta onu yapamayacağız. Bunu 300'e 350'ye satacağız mecbur. Onun haricinde 15'eme bir tane 9 degree Moon kolluk almıştık bir önceki bölüm. Onu 25'eme satmışız. 2 bölüm öncesinde bir tane drop yakaladık lambadan. 9 degree Moon Lex gene Avrupa. 30'eme o satıldı. Yine aynı bölümde bir tane Consigne'den 35'eme kafalık almıştık. Onu da 50'eme sattık. Toplamda 205'eme ekledik çantamıza. Güzel oldu. Bayağı bir gold'umuz azalmıştı. Şimdi tekrardan araştırmalara devam ediyoruz. Bir önceki bölümde aldığımız kafalık da satıldı arkadaşlar. 55'eme. Onu da güzel bir kar saldık. 35,5'a mal olmuştu. 20 em buradan kazancımız var. Bir de elixir toplamıştık. Onları da 1,5 emden atmıştım. Şöyle 400 emi tekrardan geçtik. 12 degree Legend artı 2 Lex geldi arkadaşlar. Yine Çin parça. Çin parçaların fiyatları düştü bu ara. 125 eme değerinde satamadık. 3-4 gün oldu. Ama yine de alayım. Bir parça da Lex olsun. 125 eme atalım. Gold'umuz burada anlamsız durması bir şey ifade etmiyor. Bir değerlendirmeye çalışalım. Belki vakit kaybetmiş oluruz. 100 eme satarız. Gold'un boş durmasından iyidir. Bir tane riskli item denk geldi. 10 degree Moon artı 7 Sword. Şimdi bu heal'li bir parça. Heal'li olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız için altında You may not use normal Magic Stone yazıyor. Yani buna heal atılmış demek oluyor. Bu itemi çeviremiyorsunuz. Ama bunun hem Sword olarak hem de ADV olarak bir değeri var. Şu an ben Sword'dan ziyade Sword bir müşteri bizim bu itemi bulmamız çok zor. Ama ADV olarak hala bir değeri var. Çünkü bazı arkadaşlar fight itemleri artı basıp direkt 13 degree'ye yuvarlama yoluna gidebiliyorlar. O yüzden bunu bir riskine gireceğim. En ucuz Moon item şu an 250 M civarında. Ben de bunu yine ADV olarak en ucuzda kalsın. Belki Sword olarak da satılır. 150'den alıp 225'ten denemek istiyorum. Ama dediğim gibi eskisi kadar o 13 degree iteme yürüyen arkadaş sayısı çok fazla yok. ADV kullanımı biraz düştü. Ama yine de satılacağına inancım var. O yüzden deneyeceğiz bunu. Evet, Stalçarına tahsilata geldik arkadaşlar. Birkaç gün bakamamıştım Stalçarına. Şöyle 583M gold toparlamış. Neler satıldığını bir hafızamı zorlamaya çalışacağım. Olmadı bottan gidip bakacağım. 150M'e aldığımız Moon Sword'u 225'e çok seri satmışız. Onun haricinde 2 tane 12 degree Legend parça vardı. Çin protektör. Onları 125 M'den satmışız. Onu da bizi izleyen bir arkadaşımız almış. Buradan selamlar kendisine. Destek vereyim bari seriye bu şekilde demiş. 250 M de oradan geldi. 475. Onun haricinde bir tane 25 M Moon kolluk vardı. 15 M almıştık. O satıldı. Ne yaptı? 500 M. Bir tane Sun Leg satmıştık. Kendi kullandığımız parça 70 M'e. O satılmış.
570. O zaman burada hesapta bir yanlışlık oldu. Bir bota bakayım ben. Evet, hesap şöyleymiş arkadaşlar. 25 emlik Moon Hands'i daha önceden almışız. 2 tane Legend parça 250, bir tane Moon Sword 225, 475. Bir tane 70 mm pantolonumuzu satmışız. Kendi kullandığımız 545. Bir tane Heal of Fate satmışız 37,5 mm. 500K'ya da ki yine toparladığım 9 degree stone'lar vardı. 500K da oradan gelmiş. Şu şekilde 785 M'e ulaştık tekrar. 10 degree mum pantolon denk geldi arkadaşlar. Bunu da 25'e alıp 37,5'tan stal çarına koyacağım. Arkadaşlar şu 12 degree Legend Avrupa parçaları bir denemek istiyordum. Bunun femal olması iyi. Satamazsak kendimiz kullanacağız. 200M'i bunu alıp 250M'den bir denemek istiyorum. Evet, 25M aldığımız 10 degree moon 37,5'a satılmış. 12,5M de buradan kazandık. 9 degree moon omuzluk bulduk bir tane arkadaşlar. 10M'e gayet uygun. Bunu da 25M'e stall'dan atacağım. Stall çarına tahsilata geldik arkadaşlar. 10 mm'ydi herhalde aldığımız omuzluk 25M'e satıldı. 9 degree moon parça. 2 tane de Heal of Fate satmışız 37,5'tan. 100M daha bütçemize ilave ediyoruz. Şu Armor Legs'i de stall atmak için alıyorum 22M'den. 35M'e stall'dan listeleyeceğim. Şu 12 degree Legend Chest var arkadaşlar. Clean. Bunu da 100M'e alalım. 125'e listeleriz stall'dan. Bir tane de kafalık atmış aynı arkadaş. Bunu da 100M'e alıp 125'ten atıyorum. Stall'ımızın son durumu da şu şekilde arkadaşlar. 250 Hands, 125'e Legends'lar. Bu Armor'a da baktım piyasada yok. 40M'e çektim. 35'e değil. Bir de Fate'lerimiz var 4-5 tane. Bu şekilde stall'ımızın son hali. Bu hafta geçen haftaki lambalardaki şanssızlığımızı kırdık. Çok güzel bir tane drop yakaladık. İyi de bir kar sağladık oradan. Bu haftanın ilk lamba denemelerini yapalım. 2 tane lambamız gönderelim. Aha. Bu güzel oldu arkadaşlar. Kullanmak için de saklayabiliriz. Ama kalkanlar gerçekten Avrupalar çok pahalı. Bunun bir piyasa değerine falan bir bakacağım. Benzer ürünler var mı? Muadili sayılabilecek şekilde. Bak bu güzel bir drop. Yani tahmini söylüyorum bu kalkan bir 150 M civarında rahat eder diye düşünüyorum. Ya biz de gidip Nova'da takmayız aslında. Gittiğimiz zaman 12 degree Legend falan takarız. Bunu muhtemelen stall çarına atarım. Ama bir piyasa değerine bir bakayım dediğim gibi. Atmadan önce size haber veririm yine. Stall çarına geldim arkadaşlar. Nova kalkanı 250M'e denemek istemiştim. Birkaç defa 100-150M görmüştüm. 250M enteresan çok hızlı bir biçimde satılmış. Dediğim gibi Avrupa kalkanlar para ediyor gerçekten. Normalde Nova takmak çok mantıklı değil. Ama kalkan olmadığı zaman demek ki tercih eden oluyormuş. Bu 250M'i de aldık. 1B sınırını ilk defa geçmiş olduk. Ama bu parayı yine ne yapacağız? Değerlendirmemiz lazım. Bu bize yeterli değil. 2 tane lambamız var yine bir tıngırdatalım. Bu sefer boş. 2 tane lambamız var yine bir şansımızı deneyelim. Boş çıktı. 2 tane daha lambamız var. Bir bunları da kıralım. Boş çıktı. Görevleri yaparken genel olarak hiçbir sorun yaşamıyoruz. Sadece 1-2 tane yaratık var. Zehir atıyor. O çürüme vesaire gibi zehirler olduktan sonra damage 2-3 katına çıkıyor. Muhtemelen hani bizim şuradaki Holy Spell onları engellemiyor. Onun için pil ilave ettim üzerine sadece. Mesela bu yaratıklar öyle bir zehir atmıyor. Elektrik zehri atıyor yani o da zararsız. Mesela bunlarda hiçbir sorun yok. Böyle yaratıklarda biz 10 degree item almadan bile direkt 101'e geçebiliriz. Bakalım 98-99'larda belki bir ufak bir tekleriz. Onun haricinde slot'ta da herhangi bir problem yaşamıyoruz. Evet yeni görevi getirdim arkadaşlar çarı. Yine 3 defa tekrarlanıyor. Tom Snake Slave. Bu da 91 level yaratıklar. Şu an 92 level %53 civarındayız. Bu görev ne kadar X veriyor bir ona bakalım.
5 milyon 3 defa yine 15 milyon buradan alacağız. Bu görevle beraber artık bir de bunun Tomb Snake Woman görevleri var. Bir level üstündeki yaratıklar. Onlarla beraber 93 levele ulaşmış oluruz. Bunlar hepten çıtır çerez kaldı diğerlerinin yanında. O Tompestler bunların yanında daha iyiydi. Slot da yine güzel, hareketli. En azından o bir önceki sinekler gibi yok olmuyorlar slottan. Orada biraz kafası karışıyordu Char'ın. O yaratıkların atak vurma skill'lerinden dolayı. Şu an için geceliğin burada bırakacağım Char'ı. Artık yarın bir üst seviye yaratıklara gönderirim Char'ı tekrardan. Yola devam ediyoruz. Evet, yeni göreve geldik arkadaşlar. Tom Snakeman 93 level. O 92 level Woman'ların görevi yoktu. Neden anlamadım. 91'den 93'e geçtik. Bu da ne kadar X veriyor? 5.3 milyon. Yine aynı tarife 3 defa tekrarlanıyor. Burada da üzerimize 1-2 item daha ilave edince artık life açmaya başlayacağım ama şu an için riske de girmek istemiyorum. O enviler biraz riskli. Yoksa bu yaratıklar mesela kritik 3000 vuruyor. Biz life açsak 8500'e düşecek. Onun o 3300 kritik vurması çok önemli değil. 2 tane yaratık bile gelse üzerimize hiçbir şey olmaz. Dediğim gibi o enviler biraz da etkisiz hale gelmesi için 1-2 kıyafet takviyesi daha yapmam lazım. Onları yapınca lifeleyip devam edeceğim yine. Evet, yeni göreve geldik arkadaşlar. Tom Snake Demon 94 level yaratıklar. Bu sefer tek görev. 11 milyondu sanırım. 11 milyonu X verecek. Bu arada yaklaşık ne kadar X lazım olduğunu da paylaşayım. 300 milyon X bile level atlıyoruz. Mesela o 11 milyon X veriyor. Bir de onu görevi tamamlarken kastığımız X var. Herhalde totalde 20-25 milyon falan geliyor gibi hesap edebilirsiniz. Bu da aşağı yukarı %5-6 civarında bir XP yapar. Yalnız bu slotta bir defa ölmüş az önce Char. Onun sebebini çözemedim. Hani sağda solda öyle bir bize risk teşkil edecek bir yaratık da yok. Acaba bir zehir falan mı atıyorlar? Hani biraz bir izleyeceğim o yüzden garanti olması amacıyla. Ondan sonra burada bırakacağım geceleyin Char'ı. Evet, bunların zayıflatma skill'i varmış arkadaşlar. Mak atakları 4-5 katına çıkıyor. Yani zehri yediğimiz zaman 6000-7000 falan vuruyor. Tabi bu neden oluyor? CP kasmadığım için oluyor. 105 leveli beklediğimiz için bu tarz zorluklar arada çekeceğiz. O Cleri'in zehir skill, zehir temizleme skill'i var. Onu açsam mesela hemen buff kısmına koyup tekrardan toparlatacağım. Ya da Holy Spell'de bir tane alt levelde kalmış. Holy Spell'i bassam muhtemelen bir koruma sağlayabilir. Şimdilik bunu çözmek için Tone'dan pil aldırmaya karar verdim. Onu otomatik şekilde bassın. CP ile uğraşmaktansa 100-150k yani pile para vermesi daha mantıklı şimdilik. Öbür türlü o faded beatler falan daha masraflı olacak bizim için. Zaten şunun şurasında 105 levele bir şey kalmadı. Evet, yeni göreve getirdim arkadaşlar. Tom Snake Lady görevimiz var şimdi de. Bu da tekrarlanılabilir görev değil. 8.2 milyon verecek. Şu an 93 level %40 XP ulaştık. Eski slotuma getirdim gene. Burası bayağı bir seriydi. O saatlik X verilerini takip ediyorum çünkü. Buradaki görevi de tamamlayalım. Ufak ufak 94 levele doğru gidiyoruz. Evet, yeni göreve getirdim arkadaşlar. 95 level yaratıklarda toplama görevimiz var. Bu sefer hepten az X veriyor. 4 milyon X veriyor. 3 defa tekrarlanıyor. Ama yine hepsini yapalım, tamamlayalım. Job levelimiz de ufak ufak 80 levele yaklaştı. %42'yiz şu an. O job silahını takmamız lazım. Şu an tek atamamaya başladık çünkü. Life açmak da riskli şu an. 1-2 item takviyesi falan lazım onun için. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Henüz bulamadık uygun bir şeyler. O yüzden şu job'u 80 levele geçip o silahı takmak istiyorum artık. Bu hafta upgrade olarak bir ilave edemedik. İlave yapamadık. Sadece şu 90'lık light staff'ı değiştirdim. 8 degree sun vardı. Bu da recovery'e verdiği destekten dolayı. Arada bir 300-400 gibi bir buff farkı oynuyordu. Şurada yazıyor zaten mesela. Ne diyor? Şu recovery skill'ine baktığınız zaman.
Weapon'un Magical atağının %105'ini yansıtıyor diyor. Yani burası ne kadar yüksekse aradaki değer kadar. Diğeri 2400'dü, bu 2700. O aradaki 300 farkı bizim canımıza buff olarak ilave ediyor. O yüzden bunu NPC'ye çektim. Hatta şu 94'lüyü de monte edeceğim. Bu da 3100 mesela. Bu da 2800. Bir 300 daha artmış olacak. Yani ne oluyor bunlar? Hani tık diye bir anda buff geldiği zaman can hemen fulllenmeye yardımcı oluyor. O açıdan bizim için önemli. Zaten Wizard olduğumuz için her yaratıktan damage yiyoruz. Belki 1-2 item takviyesiyle life açabiliriz tekrardan. Bu arada bir arkadaş da gözüme çarptı. Bu LTP'de genelde bir kadro oturur. Genelde arkadaşlar parti falan bulunca kaçardı. Bu Zabazapnik'le arkadaş eğer izliyorsa bir yorumlardan bir selam versin. Belki yani 25 leveldir falan beraber kasıyoruz. Arada bir 4-5 levellik bir farkımız var. O da Warrior Rogue'ye yapmış çarını. Aman. Rogue Clerics'e çevirmiş. Aa bu Warrior'du ya, ben bakmıştım buna. Bu build'ini değiştirmiş demek ki. Çünkü Warrior Rogue'yi biraz kasması problemdir solo. Herhangi bir buff vesaire skill yok. Hani Warrior skill'leri geliyor ama pot vesaire problem yaşa, muhtemelen değiştirdi. Bakmıştım çünkü Warrior'du yanlış hatırlamıyorsam. Benim de en sevdiğim build bu arada Warrior Rogue'dir. Çok fonksiyonlu bir çar. Kasması vesaire problem. Düzgün partinin olması lazım. Yani kendi partin yoksa Warrior Rogue'ye biraz dert olabilir. Sola kasmak için çok uygun değil. Artık bir sonraki bölümde de arkadaşlar 95 level olduğumuzda biliyorsunuz title görevi var. Kendimizi Knight yapacağız. Knight Lord Rise olacak. Artık o title'ları almak demek oyunun üst seviyelerine çıktığının mesajı denilebilir yani ufak ufak. Sonra da 100 levelde Baronet görevi var. Onlar da kolay. 105'ten sonrakiler biraz zor ama yapması, o Baron'la kontu. Bakalım biz de kademe kademe ilerliyoruz. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.